Ancak yerleşiyorum. Yine istediğim gibi olmadı bu kadraj. Evet. Hoş geldiniz. Merhaba. Yayına hoş geldiniz. Niçin son dakikaya ojeyi bıraktım derseniz, bugün çok güzel bir yemek yaptım. Ardına bulaşığı yıkamam gerekiyordu. Benim gibi bir prenses, yani benim gibi bir kadın, işte görüyorsunuz aynı zamanda böyle şeylerde bazen iş başa düşüyor. Tabii ki bir, asistan, hizmetimi yapacak kimseye ihtiyaç duyuyorum ama bu işler güven meselesi de. Birazcık kül kedisi gibi oldum ama Cinderella'ya dönüşüyor biliyorsunuz kül kedisi. Ojelerimi süreyim, o zamana kadar da siz de gelmiş olursunuz ve okuyacağım kısma karar veririz. Yoksa sohbet mi yapsak? Oh, thank you. Thank you very much. Evet ya, bir gadısı olduğum doğru. Ama işte bazen hayat, gadıs da olsanız her şeye tek başına yetemiyorum. Neyse tek kat idare edeceğim ojeyi şimdi. Çok güzel bir pembe, severim pembeyi bilirsiniz. Ayaklarımda da var. Ay çıkmasın ayakkabı. Evet. Yaz aylarını seviyorum biliyorsunuz. Beni tanıyanlar yazı sevdiğimi, denizi, güneşi sevdiğimi bilirler. Ne kadar şey dışı değil mi yani profesyonellik dışı. Şimdi daha hazırım. Biraz saçım dağınık olabilir. Bugün sabah yayını yapmayacağım çünkü gün içinde çok yoruldum. Ancak yayını açtım ama bugün imparator yayını olacak. Birkaç gün önce zaten sabahçı yayını olmuştu. Bir iki gün sonra bir sabahçı yayını açarım, merak etmeyin. Ah, look the feet. Bu ayakkabılar da tam bir kraliçe ayakkabısı. Aa, ya dedim ya şimdi yayından çıkalım nasıl olurum bilemiyorum. Yani belki 5 dakika açar mıyım bilmiyorum. Maç öncesi açmıştım geçenlerde. Evet. Şimdi yerime yerleşiyorum. Rahat bir şekle gireyim. Rahat bir pozisyonda oturayım. Bu eteğim önceden uzundu ve kestirdim daha doğrusu. Eteği kestirince çok daha tatlı oldu. 50'li yıllar falan gibi oldu. Evet, şimdi benim okuyacağım seçeneklerde bir Kral Arthur var ya da masal var. Alman masalı ya da Grimm masalı. Grimm de zaten Alman ekolüdür biliyorsunuz. Şöyle birazcık yorumlara bakayım. Kral Arthur'a ne dersiniz? Yazın olmuyor. Kimisi çorap seviyor, kimisi çıplak ayak seviyor. Bilmiyorum. Herkese aynı anda mutlu edemiyor insan. Ah, teşekkür ederim iltifatlarınız için. Evet, başlıyoruz. Galiba ben okuyacağım. Kral Arthur'dan okuyacağım.
Birazcık kamerayı. Sanki böyle 1950'ler giyinmişim. Marilyn Monroe elbisesi gibi böyle. Rüzgarda uçuşan. Evet, başlıyorum. Evet, Kral Arthur okuyacağım bugün. İngilizlerden. Evet, başlıyorum. Sir Galahad'ın macerası. Sir Galahad'ın henüz bir kalkanı yoktu ve hiçbir macera ile karşılaşmadan 4 gün boyunca az sürmüştü. En sonunda beyaz bir manastıra vardı. Atından inip manastır halkına geceyi orada geçirip geçiremeyeceğini sordu. Topluluk onu büyük bir hürmetle karşılayıp salona yönlendirdi. Sir Galahad orada zırhını çıkardı. Sonrasında iki şövalyenin de orada bulunduğunu fark etti. Efendiler dedi Sir Galahad sizi buraya hangi rüzgar efendiler dedi Sir Galahad. Sizi buraya hangi rüzgar attı? Adamlar cevap verdi. Efendi bu manastırda çok değerli bir kalkan varmış. Gel gelelim bu kalkanı taşımak isteyen kişinin ya başına bir iş gelirmiş ya da 3 güne kalmaz ölürmüş. Biz bu macerada başarısız olduk. Yani görevi sen üstlenebilirsin. Sir Galahad da şöyle dedi. Efendiler öyleyse kabul ediyorum zira henüz bir kalkanım yok. Bir dakika. Ben bunu ne yapıyorum ya? Şey mi oluyor? Evet. Gerçekten. Bazen bir şeyler sanki ters oluyor. Ben de. Evet. Tamam şimdi oldu. Böylece Böylece sabah uyanıp ayine katıldılar. Ardından bir keşiş onları mihrabın arkasına götürdü. Orada ortasında kızıl bir haç bulunan bembeyaz bir kalkanla karşılaştılar. Efendiler, eğer dünyada bir kalkanı taşımaya en çok layık olan şövalye siz değilseniz bu kalkanı taşıyamazsınız. O yüzden size iyice düşünmenizi tavsiye ediyorum dedi keşiş. Şövalyelerden biri öne çıktı. Adı Kral Bagdemagus'tu. Pekala, dünyadaki en iyi şövalye olmadığımı biliyorum. Yine de kalkanı taşımayı deneyeceğim, diyerek kalkanı manastırdan çıkardı. Sonra Sir Galahad'a başarılı olduğuma dair haber alana dek burada kalmanızı diliyorum dedi. Sir Galahad'a haber gönderebilmek için yanına bir yaver alıp oradan ayrıldı. Kral Bagdemagus henüz 2 mil yol almıştı ki güzel bir vadiye vardı. Orada beyaz ata binen, bembeyaz zırhlar kuşanmış, hoş görünüşlü bir şövalye ile karşılaştı. Mızraklarla birbirlerine hücum ettiler. Sir Bagdemagus atından düştü. Çünkü kalkan hiçbir yerini koruyamamıştı. Sonra tuhaf şövalye atından inip beyaz kalkanı Sir Magdemagus'tan aldı. Kalkanı yavere verip bu kalkanı manastırda bıraktığınız iyi şövalye Sir Galahad'a götür ve ona saygılarımı sun dedi. Efendim adınız nedir diye sordu yaver. Adımın bir önemi yok çünkü ne senin ne de fani herhangi bir kişinin bilebileceği bir ada sahibim diye cevap verdi şövalye. Peki asil efendim, en azından bana bu kalkanın neden elde edilemediğini ya da onu taşıyanın başına neden bir iş geldiğini söyleyin.
Madem sordun diye cevap verdi şövalye, çünkü kalkanı Sir Galahad'dan başka hiç kimse taşıyamayacak. Sonra yaver Bagdemagus'a dönerek yaralı olup olmadığını sordu. Hem de nasıl, ölümden zor kurtuldum diye cevap verdi Bagdemagus. Eğer yaveri orada olmasaydı atına bile binemezdi. Gel gelelim yaver Bagdemagus'u vadideki keşiş kulübesine götürdü. Orada yaralarına bakıldı. Uzun süre bir istirahatten sonra adam tekrar hayata döndü. Yaver ise şövalyeyi keşişlere emanet ettikten sonra kalkanla birlikte manastıra döndü. Sor Galahad diyerek atından indi. Bagdemagus'u yaralayan şövalye saygılarını sunuyor ve size birçok macerayı getirecek bu kalkanı taşımanızı buyuruyor. Tanrı'ya ve yazgıma şükürler olsun diye cevap verdi Sir Galahad. Zırhlarını isteyip atına atladı, kalkanı sırtında taşıyordu. Yaverle birlikte yola koyuldu. Doğrudan kalkanı Sir Galahad'a yollayan Beyaz Şövalye'nin bulunduğu yere gittiler. İki şövalye büyük bir nezaketle birbirini selamladılar. Beyaz Şövalye kalkanın hikayesini ve nasıl onun sorumluluğuna verildiğini Sir Galahad'a anlattı. Ardından vedalaştılar. Sir Galahad ile yaveri geldikleri manastıra geri döndü. Evet. Teşekkür ederim. Bir süper teşekkür almışım. Devam ediyorum. Ben çok seviyorum böyle süper teşekkürleri. Neyse. Keşişler Sir Galahad'ı tekrar görünce büyük bir sevinç yaşadılar. Çünkü başına bir iş gelmesinden korkuyorlardı. Sir Galahad atından iner inmez onu manastır avlusundaki bir mezarın başına götürdüler. Orada gece gündüz öyle bir gürültü vardı ki duyan kişi ya deliye dönüyor ya güçten düşüyordu. Efendim, bunun kötü bir ruh olduğunu düşünüyoruz dediler. Sir Galahad yaklaştı. Miğfer hariç büsbütün zırhla kuşanmıştı. Mezarın başına geldi. Taşı kaldırın dedi bir keşiş. Galahad taşı kaldırdığında bir ses haykırdı. Sir Galahad, beni uzunca bir süredir bulunduğum yere göndermek için geldiysen sakın yakınıma gelme. Galahad ona kulak asmayıp taşı daha da yukarı kaldırdı. O esnada mezardan pis bir duman yükseldi. Dumanın ortasından ise insana benzeyen fakat görülebilecek en çirkin yaratıklardan olan biri fırladı. Galahad dedi yaratık. Etrafında o kadar çok melek var ki gücüm sana dokunmaya yetmiyor. Sonra Galahad hafifçe eğilip mezarın içine baktı. Orada uzanan zırhlı bir adam gördü. Yanında da kılıcı vardı. Kardeşlerim, bu cesedi buradan çıkaralım çünkü gerçek bir Hristiyan olmayan bu adam manastır avlusunda gömülmeye layık değil dedi. Bundan sonra hepsi manastıra geri dönüp geceyi orada geçirdiler. Ertesi sabah Galahad bir zamanlar söz verdiği gibi yaveri Melias'ı şövalye yaptı. Böylece Sir Galahad ve Sir Melias kutsal kasenin peşine düşmek için oradan ayrıldılar. Gel gelelim çok geçmeden farklı yolları, farklı maceraları takip ettiler. İlk karşılaşmasında Sir Melias büyük bir yara almıştı. Sir Galahad onun yardımına koşup onu bir keşişe emanet etti. Bu keşiş Sir Melias'ın yaralarını 7 haftada iyileştireceğini, yaralanmasının sebebi ise kutsal kase arayışına, Sir Galahad'ın aksine tövbe etmeden çıkması olduğunu söyledi. Burada böyle tövbeler falan var. Yani bir Hristiyan dinciliği var açıkçası.
Sir Galahad, Sir Melias'ı orada bırakarak Genç Kızlar Kalesi'ne varana dek at sürdü. Günahlarından arındığı için buraya yalnızca o girebilirdi. Kaleyi 7 yıl boyunca kuşatan şövalyeleri kovalayıp kaleyi tekrardan gerçek sahibine, Dük'ün kızına emanet etti. Zindanlarda tutsak edilen genç kızları da özgürleştirdi ve ülkede Dük'ün topraklarını ellerinde bulunduran ne kadar şövalye varsa hepsini çağırıp Dük'ün kızına bağlılık yemini etmelerini buyurdu. Sonraki gün biri gelip Genç Kızlar Kalesi'nden kaçan 7 şövalyenin yolunun Sir Galahad'ı arayan Sir Gawain, Sir Gareth ve Sir Luvain ile kesiştiğini ve onlarla çarpıştıklarını söyledi. Bu üç büyük şövalye 7 şövalyeyi alt etmişti. Bu iyi haber, dedi Galahad. Zırhını ve atını alıp yola koyuldu. Böylece Sir Galahad Genç Kızlar Kalesi'ni terk ederek çorak bir ormanlığa varana dek at sürdü. Orada Sir Lancelot ve Sir Percival'la karşılaştı. Ne var ki diğer şövalyeler onu tanımadılar. Çünkü o esnada Galahad kılık değiştirmişti. Birbirleriyle dövüştüler. İki şövalye eğerinden düştü. Yakınlardaki kulübede yaşayan bir rahibe, "Tanrı seni kutsasın, dünyadaki en iyi şövalye sensin," diye bağırdı. Bunu yüksek bir sesle söyledi. Böylece Lancelot ve Percival onu duyabilecekti. Gel gelelim Sir Galahad kimliğinin açığa çıkacağı endişesiyle atına atlayıp Sir Lancelot ve Sir Percival tekrar at binmeden ormanın derinliklerine doğru fırladı. Onun hangi yoldan gittiğini bilmiyorlardı. Bu yüzden Sir Percival rahibeye danışmak için geri döndü. Sir Lancelot ise hızla ilerledi. Bu kısım böyleydi. Kısa bir bölüm. Yani böyle 2,5 sayfalık bir bölüm var. Lancelot'la ilgili mesela. Buna şey yapabilirim, devam edebilirim. Aa, beni niye Cimer'e verecekler? Kim bu? Niye tutuklanıyorum? Aa, kim bu kişiler? Galiba bir tür spam saldırısıyla karşı karşıyayım. Birden evet bir bot hesabı oldu, bilmiyorum. Yani niçin uğraşılıyor bilmiyorum. Yani ben bu kadar uğraşıyorum. Mesela belli bir çizgide bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Eee, yani hani şunda bunu benim kıyafetimde, bu duruşumda sokakta bir sürü kimse görürsünüz. Hatta çok daha fazlasını görürsünüz. Sahile çıktığınızda bikiniyle ya da ya herhangi bir yemekte bile neler neler görürsünüz. Anlamıyorum gerçekten. Yani böyle bir şeyler falan gerçekten çok anlamsız. Çekememezlik mi diyeyim? Ve her seferinde ne oluyor? Yayınım reklama kapalı oluyor. Yani uğraşıyorum, bir emek var ve böyle belki de birilerinin şikayete uğraşmasından dolayı önce reklama kapalı oluyor, sonra açılıyor incelemeden sonra. Ki yani ortada gerçekten bir şey yok. Yani. Ah, ne diyor? Ne biçim şeyler ya gerçekten. Aa,
Yani, evet, bot falan birileri şey diyorlar, yani, gerçekten ben de ne oldu falan. Ya, bir 2 bölüm, 2 sayfa daha okuyacağım. Ondan sonra, yayını kapayacağım. Gerçekten çok can sıkıcı şeyler. Öyle değil mi? İşte benim ne giydiğim hiç kimseyi de ilgilendirmez. Ay, orada beyaz gözüküyor, ucu sinir oldu. Bu mu gözüküyor? Evet. Sir Lancelot'ın yürüyüşü ve günahları için tövbesi. Böyle bir bölüm. Mermer sütunlardan yapılmış taş bir haçla karşılaştığında durdu. Hemen yakınında eski bir şapel vardı. Atını bir ağaca bağlayıp kalkanını bir dala astı. Şapelin kapısı kırık ve çürümüş olduğundan içeriği görebiliyordu. Orada ipek kumaşla örtülmüş, çok hoş bir mihrap ve her yanı parlak gümüşten altı kollu bir şamdan gördü. Muhteşem bir ışık yayıyordu. Sir Lancelot bu görüntü karşısında büyük bir istekle içeri girmeyi denediyse de başarılı olamadı. Bu yüzden kederli ve umutsuz bir halde geri döndü. Atının eğri ile dizginlerini çıkarıp istediği yere gitmesine izin verdi. Sonra miğferini çıkararak kılıcının kemerini çözdü. Uyumak için haçın hemen dibindeki kalkanının üzerine uzandı. Orada yarı uyur, yarı uyanık halde uzanırken bir sedyeyi çeken iki beyaz binek atının yaklaştığını gördü. Sedyenin üstünden hasta bir şövalye uzanmaktaydı. Aç atlar haça ulaşınca durdular. Sir Lancelot şövalyenin şöyle dediğini duydu. Ah ulu tanrım, bu kederi ne zaman atlatacağım? Kutsal kaseyle karşılaşıp onun aracılığıyla ne zaman kutsanacağım? Pek az da olsa kötü amellerde bulundum fakat tüm bunlara uzun zamandır katlanmaya çalışıyorum. Böyle konuştu. Sir Lancelot da bunu duydu. Sonra birden haçın önünde kocaman bir şamdan belirdi. Üstelik onu oraya hiç kimse getirmemişti. Şamdanla birlikte gümüş bir masa ve Lancelot'ın daha önce gördüğü kutsal kase belirdi. Şövalye ayağa kalktı, elleri ve dizleri üzerinde kutsal kaseye yaklaşıp dua etti. Tüm hastalıkları geçmişti. Kase şapele doğru yöneldi, ışık ve Şam'dan da öyle. Sir Lancelot ise onları takip etmek için çok çabaladı. Ancak yapamadı. Çünkü günahlarının yükü çok ağırdı. Hasta şövalye ayağa kalkıp haçı öptü ve haçın dibinde gözleri kapalı bir şekilde uzanan Sir Lancelot'u fark etti. Bu uyuyan şövalyeye çok şaşıyorum dedi yaverine. Kutsal kase buraya geldi fakat o hala uyuyor. Bana kalırsa hiç tövbe etmediği için ölümlü bir günah işlemiş diye cevap verdi yaver. İnanıyorum ki mutsuz çünkü belli ki kaseyi aramaya çıkan yuvarlak masa şövalyelerinden biri dedi şövalye. Efendim burada tüm silahlarınız mevcut. Yalnızca kılıcınız ve miğferiniz eksik. Bu yüzden onları çıkarmış olan bu tuhaf şövalyeninkilerini alın dedi yaver. Şövalye de yaverin söylediğini yaptı. Ayrıca Sir Lancelot'ın atını aldı. Çünkü o at kendininkinden daha iyi bir attı. Ay resmen hırsızlık yapıyor. Onlar gittikten sonra Sir Lancelot tamamen uyanarak gördüklerini düşündü. Gördüğünün bir rüya olup olmadığını merak etti. Aniden bir ses ona seslendi. Seni Sir Lancelot, seni taştan daha katı, çaldıklarından daha çorak, incir ağacındaki yapraktan daha çıplak ve Sir Lancelot, sen taştan daha katı, çaldıklarından daha çorak, incir ağacındaki yapraktan daha çıplak ve yavansın. Bu yüzden hemen git ve bu kutsal yerden uzaklaş. Sir Lancelot bunu duyduğunda kalbinde bir acı hissetti. Gözlerinden yaşlar süzüldü ve doğduğu güne lanet okudu. Miğferi ile kılıcı onları bıraktığı noktada haçın dibinde değildi. Üstelik atı da gitmişti. Kendi kendine dövünüp ağladı. Bu utancımın sebebiyle günahlarım ve
Bu utancımın sebebi günahlarım ve kötülüklerim. Zira ne zaman dünyevi maceralara atılsam her birinde başarılı olup herkesin önüne geçerdim. Haklı ya da haksız olayım, bir dövüş kaybetmişliğim bile yoktur. Oysa şimdi ilahi maceralara atıldığımdan eski günahlarımın bana engel olduğunu görüyor ve anlıyorum. Öyle ki kutsal kase yanımdan geçtiğinde ne konuşabildim ne de hareket edebildim. Güneş tekrar doğana kadar Doğana dek kederliydi. Sonrasında kuşların cıvıltısını duydu ve bir nebze rahatladı. Atı artık yanında olmadığından orayı yürüyerek terk etti. Üzerine büyük bir hüzün çökmüştü. Evet. Bugünkü masalımda burada bitti. Daha doğrusu bugünkü masal gecesi bitti. Bugün masal okumadım. Yuvarlak Masa Şövalyelerinden ve Kral Arthur kitabından okudum. Evet. Ah, my rings. My rings or Böyle takıları seviyorum. Büyük küpeleri seviyorum. Bu küpeler bir arkadaşımın tasarımı, porselen. Bunu seneler öncesinde Fethiye'den almıştım. Tamamen deniz kabuklarından. Bu da deniz kabuğundan. Öyle takıları seviyorum, orijinal takıları. Bugünlük de bu kadar. Herkese harika bir hafta diliyorum. Harika bir hafta sonu diliyorum. Bir dahaki yayına dek görüşmek üzere, ama eğer benden daha fazla yayın istiyorsanız, beni özlüyorsanız arada daha çok yayınlarımın olduğu üyeliklerim var. Evet, mesela biri az önce oldu. İmparator üye olabilirsiniz. İmparator üyeleri tatilden dahi çeşitli videolarla paylaşım yaptım. Tatile gitsem bile aksatmamaya çalışıyorum. Özel içerikler çekiyorum. Özel canlı yayınlar yapıyorum. Birazdan zaten imparatorlara bir canlı yayın açacağım. Eğer imparatorlara kadar bütçemiz yok diyorsanız, hani böyle öğrenci üyeliği, abonman üyeliği gibi savaşçı üye olabilirsiniz. Hani savaşçı üyeliklerin son böyle 1-2 ayı, daha sonra ben orada bir düzenlemeye gideceğim. Savaşçı üyeliklerin ayrıcalıkları değişecek biraz daha. Bir üst üyelik yapacağım. Durum böyle. Güzel ayaklarım ve ben bugün bir prenses gibi karşınızdaydım. Görüşmek üzere. Lütfen önerilerinizi aşağıya yorum olarak yazın. Eğer yurt dışındaysanız ve YouTube'a üye olamıyorsanız, katıl üyesi olamıyorsanız, bir Patreon hesabım var. Patreon'dan üye olabilirsiniz. Patreon'a YouTube'daki videolarımı, üyelik videolarımı yüklüyorum. Daha sonradan yüklüyorum. Eğer tatildeysem de ufak tefek yine oraya da paylaşımlar yapıyorum. Görüşmek üzere, sevgiler, iyi geceler, hoşça kalın.